Bavul hazır. Kapıya kadar geldin. Ama bir türlü çıkamıyorsun. Bu tanıdık mı? Sana kötü davrandı. Ve sen özür diledin. Bu mantıksız değil. Bu travma bağı. O olmadan hayatını hayal etmeye çalıştın ve içinde bir boşluk açıldı. Bu bağı gösteriyor. Yeniden iyi davrandı ve her şey silinip gitti. Bu bir hafıza sorunu değil, bu travma bağı. Gitmek istediğini biliyorsun. Her sabah bu kararla uyanıyorsun ve her sabah bir türlü olmuyor. Zayıf değilsin, aptal değilsin. Beyninde çok gerçek bir şey oluyor ve bunu şimdi konuşacağız. Travma bağı, aralıklı pekiştirmenin yarattığı güçlü bir psikolojik bağdır. Beyin bunu bırakamaz. Sıcak, soğuk, yakın, uzak. Bu tutarsızlık tesadüf değil. Bu döngü seni bağlıyor. Travma bağı fiziksel şiddet için değil, duygusal manipülasyon, soğukluk, reddediş. Bunlar da bağ yaratır. Bu kavramı ilk tanımlayan Patrick Carnes'tir. Araştırma nettir. Travma bağı gerçek bir psikolojik olgudur. Çok güçlü hissettiriyor. Aşk gibi. Ama aşk tüketmez. Travma bağı tüketir. Travma bağı olduğunu bilmek seni hemen kurtarmaz. Ama neden bu kadar zor olduğunu açıklar. İdeal dönem. Her şey mükemmeldi. O mükemmel insanı hatırlıyorsun ve hala onu arıyorsun. Sonra değişti, eleştirdi, soğudu ve sen o mükemmel dönemi geri getirmek için her şeyi yapmaya hazır oldun. Gidebileceğini hissettirdi ve o panik, o terk edilme paniği her şeyi sildi. Geri döndü ve o rahatlamanın dalgasını hissettin. Bu rahatlama döngünün en güçlü zinciri. Bu döngü tekrarlandıkça beyin ona alışıyor. Ve o ritim olmadan kendini kaybolmuş hissediyorsun. Herkes soruyor, neden hala oradasın? Bu soruyu duymak bazen acıtıyor. Çünkü cevabı yok gibi geliyor. Aralıklı ödül dopamin patlaması yaratır. Slot makinesinde olduğu gibi beyin bırakmak istemez. Stres altında bağlanma ihtiyacı artar. Seni tehdit eden kişiye yapışıyorsun. Bu paradoks değil, biyoloji. Stockholm sendromunu duydun mu? Travma bağı aynı mekanizma. Tehdidin kaynağına bağlanmak. Seni hem korkutan hem rahatlatan aynı kişi. Bu çelişki bağımlılığın tam reçetesi. Ayrıldığında hissettiklerin. Bu yoksunluk belirtileridir. Gerçek anlamda beyin bir alışkanlığı bırakıyor. İyi haber, beyin değişebilir. Nöroplastisite gerçektir. Bu bağ kurulabiliyorsa çözülebilir de. Her kötü davranış için bir açıklama buluyorsun. Yorgun, iş stresi benim yanlış anlamam. Bu işaret, karar verdin. Pek çok kez. Ama gitmeyi beceremiyorsun. Bu iradesizlik değil, bu travma bağı. Kötü zamanlar istisnaydı. İyi zamanlar gerçekti. Bu inanç, döngüyü devam ettiren şey. Birine anlatmak istedin ama tam söylemedin. Çünkü duyduklarında ne düşüneceklerini biliyorsun. Mutlu olması senin sorumluluğun gibi hissettiriyor. Ve mutsuz olduğunda bir şekilde senin suçun. O olmadan sen kimsin? Bu panik, kimlik kaybı ve ayrılık korkusu
6 ve 7. işaret. Ayrılamıyorsun çünkü zayıfsın demiyoruz. 5 psikolojik neden var ve hepsi çok gerçek. Bu kadar yıl, bu kadar enerji, bu kadar umut hepsini silmek gibi hissettiriyor. Bu panik bugünden gelmiyor. Çok daha eskiden geliyor. Terk edilme korkusu. Çocukluktan aktivasyon. Uzun ilişkilerde kimliğin karşındakiyle iç içe geçer. Ayrılmak kimlik kaybı gibi hissettiriyor. Değişecek. Bu sefer gerçekten değişecek. Bu umut, travma bağının en güçlü zinciridir. Bir de gerçek hayat var. Ev, para, belki çocuklar, aile. Bu bağlar da gerçek ve zorlaştırıyor. Kaç tanesini tanıdın? 3 mü? 5 mi? Hepsi mi? Bu sayı seni tanımlamıyor. Anlıyor. Bu ilişkide kalmak senin zayıflığın değil. Beynin çok güçlü bir mekanizma tarafından tutuldu. Ayrılabilirsin ama bu bir gecede olmaz. Ve bu senin başarısızlığın değil. Bu sürecin gerçeği. Bu video seni neden kaldığın için yargılamıyor. Neden bu kadar zor olduğunu anlamak için burada. Bu bağdan çıkabilen insanlar var. Binlerce. Bu mümkün. Ve sıradaki adım yardım istemek. Yorumlarda yaz. İlk bu benim dediğin an ne oldu? Yalnız değilsin. Altında binlerce cevap var. 1. adım mesafe. No contact ya da sınırlı iletişim. Beyin ancak o zaman iyileşmeye başlayabilir. 2. adım anlamak. Bu videoyu izlemek zaten bir parçası. Okumak, araştırmak, beyin için anlam şifaya yardımcı. 3. adım yalnız yapmama. Terapist, gerçekten güvendiğim biri ya da destek grubu. Bu yük tek taşınmaz. 4. adım döngüyü yaz. İdeal dönem değersizleştirme, terk tehdidi, barışma. Kağıtta gördüğünde farklılaşır. Aynı kapı ama bu sefer duruşun farklı. Bu değişim içinde bir şeyin kıpırdadığını gösteriyor. İlk adım, sadece ilk adım. Bütün yolculuğa değil, sadece bu adıma odaklan. Bu yeter.